Şöyle bir düşünün. Hayatınızın ne kadarı şans, ne kadarı sizin kontrolünüzde. Yaptığınız seçimler gerçekten size mi ait, yoksa sadece atılan zarları izleyen bir seyirci misiniz? Gelin bu meseleye biraz kafa yoralım. İşte bu söz aslında her şeyi özetliyor. Bir yanda şansa bel bağlayan romantik bir hayalperest var, diğer yandaysa olasılıkları hesaplayan, oyunu kendi lehine çevirmeye çalışan bir gerçekçi. Aradaki o ince çizgiden bahsediyoruz. Peki, bir anlığına dürüst olalım. Siz kendinizi bu denklemde nerede görüyorsunuz? Bu soru şimdilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Çünkü birazdan çok daha derinlere ineceğiz. Her şeyin başlangıcı, kulağa şaşırtıcı gelecek ama bir kumar masası. Orada sorulan basit bir soru, matematiğin en güçlü dallarından birini, yani olasılık teorisini doğurdu. Düşünsenize, 17. yüzyıl Fransa'sındayız. Chevalier de Marais adında soylu bir kumarbaz, bir zar oyununda neden sürekli para kaybettiğini bir türlü anlayamıyor. Çareyi dönemin dahi isimlerinden Blaise Pascal'a danışmakta buluyor. Pascal da bu ilginç problemi bir başka matematik dehası Pierre de Fermat ile mektuplaşarak çözmeye çalışıyor. Ve işte bu mektuplaşmalar farkında bile olmadan bugün modern dünyamızı şekillendiren olasılık teorisinin temellerini atıyor. Bu iki dahinin bize miras bıraktığı en önemli kavramlardan biri de beklenen değer. Bu, süslü bir matematik terimi gibi dursa da aslında çok basit bir şey anlatıyor. Bir kararın ya da bir bahsin, duygulardan arındırılmış saf matematiksel değeri nedir? Yani bir şeyin size ne hissettirdiği değil, gerçekte ne ifade ettiği. Bunu somutlaştıralım mı? Diyelim ki 10 milyon dolar büyük ikramiyeli bir piyango bileti aldınız ve 1 dolar ödediniz. Kazanma ihtimaliniz, bakın, 120 milyonda 1. Bu minicik ihtimali o devasa ikramiye ile çarpıyoruz. Sonra neredeyse %100 olan kaybetme ihtimalini de 0 dolarla çarpıp topladığımızda o biletin asıl değeri ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Yanlış okumadınız. 1 dolar verip büyük hayaller kurduğunuz o biletin matematiksel değeri aslında 8 sent civarında. Şaka gibi değil mi? İşte olasılık, hayallerimizle soğuk gerçekler arasındaki o acımasız farkı böyle suratımıza çarpıyor. Tam da bu olasılık fikri filizlenirken bilim dünyasında bambaşka, hatta tam tersi bir rüzgar esiyordu. Evrenin her parçası öngörülebilir, tıkır tıkır işleyen dev bir saate benzediği fikri. Bu determinist, yani her şeyin önceden belirli olduğu dünya görüşünün en büyük şampiyonu Pierre-Simon Laplace'tı. Ona göre evrenin kuralları o kadar netti ki yeterli bilgiye sahip olursanız gelecekte en az geçmiş kadar kesin bir şekilde bilinebilirdi. Laplace bu fikri o kadar ileri götürdü ki Laplace'ın şeytanı dediğimiz bir düşünce deneyi yarattı. Hayal edin, evrendeki her bir atomun yerini ve hızını bilen süper bir zeka. İşte bu zeka için gelecek diye bir sır kalmazdı. Her şey bir saat ustasının saatinin yarın kaçı göstereceğini bilmesi kadar net olurdu. Tam bilim insanları tamamdır, evrenin sırrını çözdük, her şey tıkır tıkır işleyen bir saat gibi dedikleri anda bam! 20. yüzyılın başlarında her şeyi yerle bir eden bir devrim yaşandı, kuantum mekaniği. Ve bu devrim evrenin bir saatten çok bir kumarhaneye benzediğini söylüyordu. Bu yeni ve sarsıcı fikir fizik dünyasını resmen ikiye böldü. Bir yanda Einstein gibi devler evrenin temelinde rastlantı olabileceği fikrine şiddetle karşı çıkıyordu. Diğer yanda ise Stephen Hawking gibi isimler bu belirsizliğin evrenin ta kendisi olduğunu savunuyordu. Tartışmanın tam merkezinde ise Heisenberg'in ünlü belirsizlik ilkesi vardı. Özetle şunu söylüyordu: evrenin en temel yapı taşına baktığınızda bir parçacığın hem tam olarak nerede olduğunu hem de tam olarak nereye gittiğini aynı anda bilmeniz imkansız. Birini ölçmeye çalıştığınız an diğerini bozarsınız. Böylece bilim bir yol ayrımına geldi. Bir tarafta Laplace'ın her şeyin öngörülebilir olduğu kurmalı saat evreni, diğer tarafta ise Heisenberg'in temelinde şans ve olasılıkların yattığı kuantum kumarhanesi. Bu kuantum tuhaflığını anlamanın belki de en meşhur yolu Schrödinger'in o ünlü kedi deneyinden geçiyor. Hikaye basit. Bir kediyi bir atomla birlikte bir kutuya koyuyorsunuz. Atomun bir saat içinde bozulma ihtimali %50. Eğer bozulursa zehir salınıyor ve kedi ölüyor. Kuantum fiziğine göre biz kutuyu açıp bakana kadar o atom ne bozulmuş ne de bozulmamış halde. İki ihtimalin üst üste bindiği bir araf durumunda. Ve işte akıllara ziyan sonuç. Eğer atomun kaderi kedinin kaderine bağlıysa
Biz o kutuyu açana kadar kedi de aynı anda hem canlıdır hem de ölüdür. Bu bizim gündelik mantığımızın tamamen iflas ettiği bir nokta. Peki, bütün bu anlattığımız soyut fizik teorileri, bu iki zıt görüş bir insanın bedeninde birleşseydi ne olurdu? İşte tam bu noktada hikayemizin kahramanı David Kane sahneye çıkıyor. O, bu bilimsel paradoksun yaşayan kanıtı. Kane, Laplace'ın şeytanı gibi tek bir belirlenmiş geleceği görmüyor ama aynı zamanda gözü kapalı zar atan bir kumarbaz gibi de değil. O çok daha farklı bir şey yaşıyor. O, şimdiki anın içinde var olan bütün potansiyel gelecekleri, bütün olasılıkları dallanıp budaklanan bir fırtına gibi aynı anda algılıyor. Bu durum onu ne bir kader mahkumu yapıyor ne de şansının esiri. Tam tersine ona bütün oyun tahtasını, bütün olası hamleleri ve bütün potansiyel sonuçları aynı anda görme yeteneği veriyor. Ve bu durum bizi hikayenin asıl kalbine, en derin sorusuna getiriyor. Olasılıkları bilmek, özgür iradeyi yok mu eder, yoksa bize gerçek özgürlüğün ne olduğunu mu öğretir? Hikayedeki şu metafor aslında her şeyi anlatıyor. Bebek bir fili kalın bir zincire bağlarsanız kurtulmaya çalışır ama başaramaz. Zamanla bunu kabullenir, büyüyüp o zinciri rahatlıkla koparacak güce geldiğinde ise artık denemez bile. Çünkü onu tutan şey zincir değil, zihnindeki yapamam inancıdır. İşte hikayenin bize fısıldadığı şey tam olarak bu. Olasılıkları görmek bir kader tuzağına düşmek değildir. Tam tersine bizi tuttuğunu sandığımız şeyin aslında demir bir zincir değil, kolayca koparabileceğimiz ince bir ip olduğunu fark etmektir. Asıl güç, olasılıkları bilmekte değil, onlar arasından seçim yapma gücüne sahip olduğunu anlamaktadır. Ve bu yolculuğun sonunda soru size dönüyor. Sizi hayatınızda tutan o ipler neler? Ve o fil gibi aslında onları koparacak gücünüzün çoktan farkında olmayabilirsiniz. Fil, gücünü bilmiyor. Peki, ya siz?